Arkadaşlar bu akuzatif objektini, akuzatif proporsiyonları, edatları verdim ve gereğinden de fazla alıştırma yaptım. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi bizim o üçüncü bölüm Propositionen mit Akkusatif und Datif olan yani iki yüzlü proporsiyonları kullanacağız. Şu bölüme akkuzatif diyelim. Şuraya akkuzatif ve ben bunu devam ettireceğim. Bu sayfaya da devam ettireceğim. Ve datif olan iki yüzlü proporsiyonlar. Aslında herkes bu proporsiyonlardan biraz çekiniyor, nasıl olacak, nasıl yapacak diye. Ben bunu çok kolay ve net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Önce bu proporsiyonları yazalım. Edatları inle başlıyorum. İn içinde. Bakın bunu farklı kalemle yazmam lazım. Bakın kedi kutunun içinde, bir şeyin içinde. Şu D'ye bakar mısınız? Datif demek pozisyon demek. Hareketsizlik. Bu aksiyon demek. Peki aksiyonun öbür adı ne? Aksiyonun öbür adı akuzatiftir işte. Burada akuzatif alacak. Burada datif alacak. Zaten belli. Peki ben başka bir kalemle akuzatif ne demek? Wohin sorusu demek. Wohin. Bu da wo demek. Wo. Şunu atayım da bu yazmıyor. Şuradan maviyle devam edeyim. Wo demek bakın. Bakın wo sorusu stabil nerede? Wohin sorusu akuzatif nerede? Bakar mısınız? Bu şekilde devam edelim. Peki in. Peki aufla, über ikisinin de aynı anlamda olduğunu aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Ama bir masanın üzerinde değen kağıt masanın üzerindeki bir abajur, bir lamba gibi. Bakın üzerine farklı kalemlerle yazmak istiyorum ama elimden kalem bırakınca değişiklik oluyor ve içine şuraya. Evet, baştan başlayayım şurada kaldığım yerde. Kedi kutunun içinde uyuyor. Kedi kutunun içine giriyor. Bakın masanın üzerinde kitap, defter var. Masanın üzerine kalemi, defteri koyuyorum. Şimdi fiillerle beraber bunlar daha netleşecekler. Peki devam ediyorum. Ne ben anı kullanalım. Ne ben an. An bitişik ve dikey olduğu zaman ya da dikey olmadığı zaman da değme söz konusu anda ve özellikle üzerine duruyorum ama ne ben yanında. Ne demek bu biliyor musun? İkisi de yanında demek. Önce bir yazayım sonra açıklayayım. Yanında ve yanına. Bir insanın yanına giderken ya da yanında otururken bitişik mi otururuz? Hayır. Ne ben an arasındaki bütün şey ne ben ayrı, an bitişik. Bitişik dediğim nedir? Ben mesela masaya oturdum ve değiyorum. Ya da resepsiyonda çalışıyorum, resepsiyona değiyorum. An proporsiyonu, duvara takvime astım, an değdi. Değme söz konusu olunca an yanında ama iki tane birbirine mesafeli olan yakınlıklara da biz yanında diyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet devam ediyorum. Farklı farklı kalemlerle yapayım da çünkü bunun videoda görünmesi biraz sıkıntılı oluyor bazı kalemler. Onun için devam ediyorum. Bakın ben anı da yazdım. For önünde bir şeyin önünde. Kedi kapının önünde yatıyor. Kedi kapının önüne gidiyor. Bakın buradaki hareketliliği, aksiyonu görüyorsunuz değil mi? Peki unter altında bir şeyin altında kedi masanın altında uyuyor. Kedi sevenlere olsun gitsin bu da. Kedi masanın altına gidiyor. Evet, hinter arkasında bir şeyin arkasında dediğim zaman kedi kapının arkasında uyuyor. Kedi kapının arkasına gidiyor. Buradaki hareketliliği görüyorsunuz. Peki hinter switch'ini vereceğim. For'u verdim. 2, 4, 6, 7, 8, 9 switch'ini veriyorum. Switch'en her iki şeyin arasında tabi mesafeli. Kedi masayla yatağın arasında uyuyor. Kedi masayla yatağın arasına gidiyor. Bakar mısınız? Bu böyle. Şimdi
Bunu biraz daha uzatacağım ve şöyle ikiye böleceğim. Tekrar bizim şeyimiz, şurası datif bölümü, burası akuzatif. Peki bunun ne zaman akuzatif, ne zaman, güzel bir soru. Ne zaman akuzatif alacak, ne zaman datif, böyle söylemeyle de olmaz. Ne zaman akuzatif datif alacak? Bakın işte görün. Şimdi hareketsizlik olan fiiller var, hareketli olan fiiller var. Mesela bizim bildiğimiz gehen, fahren, fliegen, laufen, fliegen fiilleri var ya, bunların tek karşılığı burada zıttı, yani sein fiilidir. Wohnen fiilidir. Leben fiilidir. Bakar mısınız? Übernachten fiilidir. Übernachten. Ve de çok da fazla fiil verip bleiben fiilidir. Görüyor musunuz? Bunlar stabil fiiller. Bunlar demek ki wo sorusunu bir daha yazıyorum. Wohin'i bir daha yazıyorum. Ve turuncu nerede? Turuncu işte turuncu. Turuncuyla da nerede? Bakın söylerken nerede de. Şu de ile nereye kelimesini biz Türkçe konuşurken bunlar pek farkında değiliz ama bunları görmemiz gerekiyor. Şimdi zihli fiilleri iyi ki de öğrettim. Çünkü buraya başlamadan zihi öğretmem gerekiyordu. Bir önceki videoya bakabilirsiniz. Zihsessen oturmak, zitsen oturur vaziyette olmak. Bakın burası pozisyondur. Pozisyon. Ya neresine yazayım şuraya? Pozisyon. Oturur vaziyette durmak. Burası aksiyondur. Aksiyonda hareketlilik var. Onun için akuzatif, görüyor musunuz? Peki zihsetse. Peki zihleygen uzanmak. Zihleygen uzanmak. Ama leygende bir şeyi yatık olarak koymak. Zihsetsen oturmak. Ondan teker teker Türkçe anlamlarını vereceğim biraz sonra. Liegende yere çakılı veya yerde sabit duran şeyler için. Hareketsiz şeyler için. Bakın karşılıkları bu. Evet. Peki zihsesini verdim. Stellen bir şey yatık olarak, ayaklı mesela. Buzdolabı, sandalye, masa, dolap, çamaşır makinesi, hatta şişe, hatta süt şişesi, bardak. Bunların ayakları var. Bir şeyi dik olarak koymak, bir şeyi dik olarak durur vaziyettekini işte yerine veriyorum. Peki hengen, hengen asmak, her ikisi de aynı, bakın ikisinde, ama burada tabii ki söz konusu olan, burada bir tane işi yapan aksiyon sahibi insan olacak. Burada varsa da, binde bir varsa da pasif halde. Varsa da pasif halde. Hengen. Stecken de cüzdana, çantaya ya da cebinize bir şey sokmak anlamında. Stecken. Stecken. Hatta çekimleri de perfekte aynıdır. Bakın başka bir kalemle hemen zihsessen oturmak. Evet, bu da oturur vaziyette olmak. Oturur olmak diyeyim de şöyle çok yer kaplamasın. Zihleygen uzanmak. Uzanmak. Peki legen yatık olarak koymak, yatık durmak. Yatık duran. Değil mi? Yatık duran. Dik duran. Asılı duran. Ve içinde olan bir şeyin, içinde bulunan, içine konan valiz çantanın ya da dar alanda cüzdanın, çantanın içine, ceketin cebinin içine konan hengen asmak, stellen dik olarak koymak bir şeyi. Dik olarak koymak. Bakın bu kadar net. Bunu anlatırken demek ki fiillere bakacağız. Demek ki bu propozisyonların akuzatif mi, datif mi, akuzatif mi aldığını nereden bileceğiz? Fiillere bakacağız, fiillere. Almanca'da sürekli fiil, her şeyi yöneten fiildir. Şu fiillerle akuzatif yapamazsınız. Şu fiiller hep datif aldırır. Çünkü pozisyon fiilleridir. Stabil fiillerdir. Yerinden oynamazlar. Mesela buraya ben seni koysam yemek yemek akuzatif oluyor ya. Ben mutfakta yemek yiyorum derken mutfağa yemek yiyorum mu denir? Mutfağa gidiyorum denir. Mutfakta yemek yiyorum derken burada datif olur. Ich esse in der Küche. Ama giderken ich gehe in die Küche diyorum. Oradaki ayrımı görmemiz lazım. Mesela ich fahre nach München dediğim zaman nach München'e gidiyorum. Ama Münih'te oturuyorum derken ich wohne in München kullanıyorum. Ve bunların hepsinde çok dikkat edeceğimiz şey
Hareketli, hareketsiz mi, hareketli mi? Ve buraya binlerce bir sürü daha fiil yazabilirim. Ama defteri böyle çok fazla şey yapmak istiyorum. Zaten yeterince yazdım. Renkli kalemlerle o yüzden iyi oluyor. Bunları de teker teker ben size kullanım alanlarını vereceğim. Ondan sonra da bir çizelge yapacağım ki bütün hepsini, bütün o üç gruptaki akuzatif, datif, datif, akuzatif falan proporsiyonların büyük bir şemasını yapacağım. O şemada neyin ne olduğunu göreceksiniz. Şimdi. Bakın, bu proporsiyonları verdim ya. Hiç başlamadan önce bu proporsiyonları şu Swischen çok belirli bir proporsiyon. Inter arkasında, for önünde. Bu zamanda şu önce olarak da kullanılıyor biliyor musunuz? Temporalde yemekten önce bilmem ne for kullanılıyor. Önce anlamı var bunun bir de biliyor musunuz? Önce anlamı var. Nach sonra for öncedir. Bu for'un önünde anlamından sonra bir de önce anlamı var temporal olarak. Wann sorusuna cevap veren bir anlamı var. Ne zaman yemek yiyoruz? Okula gidiyorsun. Yemekten önce ya da dersten demeyeyim de sinemadan önce ya da koşudan önce diyebilirim. Spordan önce diyebilirim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Benim için çok önemli bu in proporsiyonu, auf proporsiyonu, über, neben ve neben de değil de anı, bu, an, auf ve ini böyle derinine, dibine dalacağım. Çünkü bu üç proporsiyon inanılmaz farklı alanlarda kullanılıyor. Ve niçin orada auf, niçin orada in diye bilmiyorsunuz. İnanın C1 alıp da bunların nerede kullandığını bilmeyen öğrenciler var hakikaten, gördüm. Bunların ben size bugün bu iki videoda belki bilmiyorum sığmayacak. In, auf ve ne ana anlatacağım. Zaten bunlar çok önemli. Yerleri belli. Görüyor musunuz? Önünde, arkasında, arasında, arkasında, altında diye bunları zaten yerleri belli. Şunların yanında, üzerinde, içinde derken çok farklı kullanılıyor. Şimdi bu fiillere de biraz da bunu anlatmamın sebebi şurayı bir seyredin diye. Şuradaki fiilleri gördünüz değil mi? Bunun gibi bir sürü fiil ekleyebilirim ama gittikçe alıştırmaları gördükçe yapacaksınız. Şimdi bakın ne yapıyorum. Ne yapıyorum? Şöyle alıyorum defteri. Hemen bir ayarlayalım. Ay teşekkür ederim benim öğrencim de çok yardımcı oluyor bana. Burak'ta, Evşan'da. Ay çok teşekkür ederim onlara. Evet. Biz size teşekkür ederiz. Evet, hocam. ne demek, ne demek. Çok Tamam yardımcı. hocam, ayarlandı. Şimdi in propozisyonunu bakın nasıl alacağım. Bir de buraya alacağım in. Bu sayfam datif olacak. Bu sayfam pozisyon olacak bu. Bu sayfam akuzatif olacak. Bu sayfam wohin olacak. Böyle adam gibi anlatınca herkes anlar tabii ki. Bakın çünkü çok karışık anlatılıyor. Her şey birbirine girmiş. Bir video izledim. Bir tane öğretmen şey yapmış. Kimseye bir şey yaptığından değil de. Yani hem akuzatif hem datif hem de genetif şeylerine aynı anda anlatılmaz ki. Bu insanlar anlamaz ki. Olmaz. Olmaz böyle bir şey. Tek tek ve ayrıntılı açık açık anlatılması gerekiyor. Evet gene de herkese saygımız var. Ne yapalım? Peki in ve in. In plus datif, in plus akuzatif diyorum. Görüyor musun? Burada aksiyon var ve wohin sorusunun cevabı. Burada pozisyon var. Pozisyon. Şimdi yavaş yavaş böyle önce bir G'yenle girip daha sonra birçok alanda ini anlatacağım. İşkeye çok basit giriyorum önce. İşkeye bir şeyin içine girme değil mi? İçine girme. Bir şeyin açık alan ya da kapalı alan değil mi? İçine girme ya da şöyle bir yazayım içinde bir şeyin içinde olma. Kapısı olan, çatısı olan bir yerin içinde olma. Ich gehe ins Restaurant. O house'u da sonradan öğreteceğim. Ich sein fiilini yazdım mı? Bakın buradaki fiili kullanıyorum. Ich bin ya da ich esse, ich bin im Restaurant. Niçin im oldu? Çünkü neredesin? Wo sorusu. Dönüp tekrar wo'ları soracağım. Dönüp wo'ları soracağım. Ich bin im Restaurant. Bu da ins Restaurant. Ne demek bu biliyor musunuz? Ins'i hemen in plus in değil olur.
Değil mi? Ins, in das kısaltması ins ve burada indeyim plus im, in der tekrar in der olur. Bu kalemleri biraz şey yapalım. Tamam, şunu da alabiliriz. Evet. Şimdi bakın ne yapıyorum. İkiye birkaç tane alıştırma yapacağım. İkiye ins Museum. Ins Museum. İkiye ins Museum. İkiye ich bin, pardon. O kadar kaptırıyorum ki. Ich bin im Museum. Ben müzedeyim. Şunu bir daha yazacağım. Ich bin im Museum. Evet. Ich gehe ins Krankenhaus oder in die Bäckerei. Ich gehe in die Bäckerei. İçine giriyorum. Daha önce biz kapıya kadar girişi sur demiştik. Sur da kullanabiliriz. Ama burada ini anlattığım için ich bin in der Dativ in der Bäckerei. Bäckerei. Bakın bu sanırım yeter. In der Bäckerei. Şimdi gidişlerde bu şekilde yapıyoruz. Ülkelere gidişlerde de in kullanıyoruz. Ich fahre de kullanabilirim. Şimdi sırayla gideceğim, biliyor musunuz? Sırayla. Ich ya da eğer de diyebilirim. Ich lege die Butter in den Kühlschrank. Buzdolabına koyuyorum. Peki ayaklı bir şey koyalım. İştele diemiş in den Kühlschrank. Çünkü Kühlschrank'ın artikeli der. Kühlschrank. Evet. Bakın buraya geliyorum. Şimdi buradan özneyi atıyorum. Çünkü pozisyon, durum söz konusu. Durum olunca biz ne yapıyoruz? Hemen die Butter, duruş yerini soruyorum. Die Butter. Şurada insan var ama insan pasif durumda. Pasif durumda insan. Pasif durumda. Die Butter, L'yi liegt'e çeviriyorum. Liegt im Kühlschrank. Kühlschrank. Evet. Şimdi buradan insanı çıkarıyorum gene. Durduğu pozisyona geçiyorum. Diemiş. Steht im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Devam ediyorum. Ich hänge, karşılık olması diye hep ilk kullanıyorum ki daha sonra bir sürü şahıslara geçeceğim. Ich hänge die Krawatte, die Hose, ich hänge das Hemd, asacağımız şeyler, das Hemd in den Kleiderschrank, ama yerim sığmıyor. Schrank. Şurası in den Kleider, in den Schrank. Şimdi burada özneyi yok edip bir pozisyona geçiriyorum. Die Hose hängt, ikisinde de hengen kullanıyorum. Gördüğünüz üzere bakın ikisinde de hengen var. Hengen. Gördünüz mü? Tek perfekte bu ayrılıyor biraz. Çekimleri farklı oluyor. Die Hose hängt im asılı dolapta. Schrank. Evet. Das Hemd hängt asılı nerede? Im Schrank. Şimdi in propozisyonu üzerinden gidip bütün şu 3-4 tane propozisyon üzerinde çalışacağız. Bakın devam ediyorum. In propozisyonuyla ilgili devam edeceğim. İnle. Ich stelle den Koffer
valizi nereye koyuyorum? Ins Zimmer. Ins Zimmer. Parkt. Evet. Das sein Auto diyeyim. Sein Auto in die Garage. In die Garage. Peki wir setzen uns in den Garten. Bahçeye oturuyoruz. Evet. Bakın buraya geçiyorum şimdi. Şunları bir pozisyon durumuna geçeceğim. Bunlar aksiyonlar ve insanların yaptıkları. Görüyorsunuz ki burada insan var. Aktif durumda. Evet. Den koferi ne olarak alırım? Çünkü özne tekil olur efendim. Yalın olur. Özne bana gidiyorsun olmaz. Der Koffer valize oturuyor olmaz. Valize duruyor olmaz. Valiz duruyor. O zaman steht kullanacağım. Ayaklar için steht. Im odada duruş pozisyonunu söylüyorum. Sima. Görüyor musunuz? Evet. Sein şu es büyük cümle başı. Sein Auto park edilmiş vaziyette. Nerede? In der Garage. Araba park alanında. Auf dem Parkplatz da diyebiliriz. Ama auf olmaz şimdi burada tabii. In kullanacağım. Bakın wir sitzen oturur vaziyetteyiz. Uns'u attım. Çünkü sitzen. Aradaki farkı anladınız mı? Şurada hareketli olarak oturuyor olmak. Çok önemli. Oturuyorum. Değil mi? Biraz daha şöyle çekeyim de görünsün. Evet oturuyorum. Peki şu anda oturuyorum ama oturmuş vaziyetteyim. Bahçede im Garten. Görüyor musunuz? Peki yavaş yavaş bunları sorarak gideyim. Şöyle bir kalemimiz vardı bizim çok güzel sorularda kullanacağım değil mi? Bakın im Restaurant soru kelimem wo bist du? Şuraya hemen yazayım. Peki wo bist du? Museum. Neredesin? Müzedeyim. Wo bist du? Eğer çıkmıyorsa başka kalem alayım. Gayet Siyah. güzel çıkıyor. Hepsi Siyah çok alayım. güzel çıkıyor hocam. Öyle mi? hepsi Siyah görünüyor. alayım. Bu daha net çıksın. Wo steht değilmiş. Değil mi? Daha iyi net çıkıyor bu. Şurası wo liegt yatık olarak. Wo liegt die Butter? Tereyağını biraz yatık olarak alalım. Burada. Peki soru işaretlerini çok da unutuyorum. Peki şunu bir tanesini alayım. Wo hängt das Hemd? Bakın soruları görüyor musunuz? Stabil'in soruları da wo'ymuş demek ki. Görüyor musunuz? Peki im Zimmer wo steht? Biraz daha aralık bıraksaydım daha iyi olurdu. Az bırakmışım. Der Koffer. Valiz nerede? Evet. Wo parkt das Auto? Nerede? Evet, tekrar. Wo sitzt ihr? Nerede oturuyorsunuz siz? Evet, devam ediyorum. Şurada alttan başlayarak gideyim. Wohin? İşte burada bu. Wohin? Wir setzen olduğu için setzt ihr euch. Peki, in die Garage. Wohin parkt es? In Zimmer, wohin stellst du? Çünkü işi yapan kişiye soruyoruz ve bir aksiyon var işin içinde, değil mi? Onun için woher? Evet, şuraya geldim. Wohin stellst du? Nereye koyuyorsun milk, sütü? Peki biz burada Türkçe'de hiç onun dik ya da yatık koyduğumuz hiç ayrıcalığı var mı? Hayır. Takır takır söyleyip geçmişiz. Aslında bizimki daha iyi. Yani sütü nereye koyuyorsun? Dolaba koyuyorum ama onu dik koyarak koyuyorum ya da yatık olarak koyuyorum diye bir şey yok ki Türkçe'de. İşte burası uğraştırıcı bir dil. Aslında çok da zor değil ama wohin legst du die Butter? Die Butter. Evet. In die Bäckerei. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun?
İşte bu. İşte benim bütün aklımın almadığı şey ne biliyor musunuz? Şuraya ilk Almanca başlarken ya bütün Alman kitaplarında da var aynısı. İlk giderken wohin gehst du, woher kommst du diyorlar. Aklım dimağım almıyor. Çünkü ne zaman wohin olduğunu, ne zaman wo olduğunu orada ezberletiyorlar insanlara. İnsanlar ezberleyince hiçbir şeyin ne olduğunu anlamıyorlar. Sadece ezberden gidiyorlar. Halbuki benim 7, 8. 9. konum bu. Yani ilk etapta başlar başlamaz Guten Morgen falan, woher kommst du, wo wohnst du? Onları veriyorlar. Evet. Yani olmayacak bir şey gerçekten. Herkes de onu takip ediyor kitaplar işte. Yapacak bir şey yok. Wohin gehst du? Sanırım bunları da özenle dinlersiniz. Ne diyeyim artık? Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Evet, böyle. Bakın burada in den Schrank bir alayım. Wohin, bakın buraya da sığdırabildim. Wohin hängst du die Hose? Bir de abone olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim size. Çok minnet duyarım. Çünkü herkese ulaşması lazım bunun. Abone olup bir de beğeni atmayı da çok önemsiyorum. Daha önce hiç söylemiyordum. Sonra beni uyardılar söyle diye. Yani herkese ulaşması için mutlaka bunun beğenisinin olması ve çok abonenin olması şart. Çünkü bu şekilde düzgün sanırım öğrenirsiniz. Peki. Geliyorum, devam ediyorum. İn proporsiyonu yine devam. Yine mi devam Devam. edeceğiz? İn proporsiyonu akuzatif. Daha bitmedi in. İn çok var daha. İn. Hı. Akuzatif ve datif. Bitmedi. Bitmedi. Bakın burada tekrar başka bir kalemle wohin. Ha, önce o zaman tabelayı yazalım. Wo. In proporsiyonu burada datif. Im ya da in der. Burada ins ya da in den olacak ya da in die olacak. Değil mi? Bu şekilde. Peki biz ne yapalım o zaman? Videomuzu bitirelim. Sonra yine devam edelim. Peki şimdilik iyi günler diliyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler.